Dünyanın en küçük ülkelerinden bir tanesi olmasına rağmen gerçek bir turizm cenneti. Ordusu yok, vergiler ise epey düşük. Bu ülke Andorra. Dünyayı ne kadar tanırsak tanıyalım ve hakkında ne kadar bilgi edinirsek edinelim, hala karşımıza bizi şaşırtan ülkeler çıkmaya devam ediyor. İşte bu ülkelerden bir tanesi de birazdan anlatacağım Andorra ülkesi. Eminim ki Andorra adını en azından bir Avrupa seyahati planlarken duymuşsunuzdur. Aslında Andorra pek de öyle benzersiz bir tarihe ya da doğaya sahip değil. Komşuları olan Fransa ve İspanya'ya gitseniz de benzer şeylerle karşılaşırsınız. Ancak burası yine de epey düşük vergilere sahip bir ülke olduğu için milyonlarca turist çeken bir yer. Euro kullanılıyor olmasına rağmen vergiler nedeniyle fiyatların uygun olduğu Andorra hakkındaki ilginç bilgilere gelin yakından bakalım. İyi seyirler. Andorra'nın kuzeyinde Fransa, güneyinde ise İspanya bulunuyor. Denize kıyısı olmayan ülkenin yüz ölçümü yalnızca 468 kilometre kare. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en küçük 16. nüfusa göre ise dünyanın en küçük 11. ülkesidir. Yaklaşık 85 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Andorra'nın bir ucundan bir ucu yalnızca 40 kilometre. Yani tüm ülkeyi yürüyerek bile gezmeniz mümkün. Ancak oldukça dağlık bir coğrafyası olduğu için yürüme yolu düşündüğünüz kadar rahat geçmeyebilir. Andorra'nın benzersiz bir siyasi yönetim yapısı var. Uzun yıllar Müslümanların elinde olan Andorra, 803 yılında Kral Şarlman tarafından alındı ve 819 yılında Urgell Piskoposuna verildi. 1278 yılına geldiğimizde ise imzalanan özel bir anlaşma ile Andorra Prensliği kuruldu. 1278 yılında sınırları belirlenmiş ve o yıldan günümüze kadar hiç değişmemiştir. Bugün de hala resmi olarak Andorra Prensliği adını kullanan ülke, Diarşi adı verilen ve artık yalnızca Andorra tarafından kullanılan bir yönetim sistemine sahip. Andorra yönetim biçimine eş prenslikte denebilir. Şöyle ki Andorra, prens sıfatına sahip iki farklı kişinin eş yetkisiyle yönetiliyor. İlginç bir şekilde bu iki prens de ülkede değil. Prenslerden bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanı, bir diğeri ise İspanya'ya bağlı bir bölge olan Katalonya'daki Urgell Piskoposu'dur. Bu sistem aynı zamanda bir devlet başkanının başka bir devlet tarafından seçildiği tek sistemdir. Bazı özellikleriyle dünyada ve Avrupa'da tek olmayı sürdürüyor. İspanya'nın bazı bölgelerinde kullanılan bir dil olan Katalanca, Andorra'nın resmi dilidir. Andorra, dünyada Katalanca'nın resmi dil olduğu tek ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen ülkede Euro para birimi kullanılır ama ulusal bir bankaları yoktur. Şunu da eklemeliyim ki Andorra 1 Ocak 2002 yılına kadar İspanya ve Fransa'nın para birimlerini ortaklaşa kullanırdı. Fakat bu tarihten sonra resmi olarak Euro kullanılmaktadır. %100 istihdam gösteren ülke Avrupa'daki en düşük işsizlik oranına sahip devletlerin başında gelmektedir. Ülke bayrağının sarı rengi İspanya'dan, mavi rengi Fransa'dan ve kırmızı rengi ise her iki ülkeden gelmiştir. Ortasında bulunan arma ülkenin ulusal armasıdır. Alt kısmında yazan Virtus Unita Fortior cümlesi ise birlikten kuvvet doğar anlamına gelmektedir. Bayrağın ilk halinin Fransa İmparatoru 3. Napolyon tarafından 1866'da tasarlandığı düşünülüyor. Son şekli ise 1996'da yapıldı. Andorra ekonomisi tamamen turizm ile ayakta kalmaktadır. Yani ekonomide gayri safi milli hasılanın %80'i turizmden sağlanmaktadır. Yılda 10 milyondan fazla insanın turist olarak bu ülkeyi ziyaret ettiği bilinmektedir. Lakin şunu belirtmeliyim ki ülkeye giden turistlerin amacı aslında epey farklı. Bir turistin bir yere seyahat etmek için gitmesinin nedeni o ülkenin tarihi, coğrafi ve kültürel güzelliklerini görmektir. Ama Andorra için durum pek de böyle değil. Elbette burada da gezilecek sayısız güzellik var ama bunların en güzeli düşük vergilerdir. Ülkede gıdadan %1, alkolden ise %4,5 vergi alınıyor. Komşusu İspanya'da bu oranlar %20'ye varabiliyor. Bu nedenle ülkeye gelen pek çok turistin aslında Fransa ve İspanya'dan buraya günübirlik olarak gelip mutfak alışverişi yapan kişiler olduğu biliniyor.
Zaten Andorra halkı da bu durumun farkında gibi görünüyor. Öyle ki ülkede her 25 kişi için bir market ya da mağaza var. Elbette bu market ve mağazalar yerel halka değil, alışveriş için gelenlere güveniyor. En bilinen markaların ürünlerini bile Andorra'daki mağazalardan bazen %60 daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Toprakların sadece %2'lik kısmı ekilebilir alandır. Bunun haricinde ülkede hayvancılık faaliyeti de mümkündür. Fakat bu hayvanlar da genellikle yerli koyunlarla sınırlıdır. İmalat sanayisi de sigara, puro ve mobilya ile sürdürülmektedir. Ülkede yüksek kalitede envai çeşit sigara ve tütün üretimi mevcuttur. Anlayacağınız ülke tam bir tütün cenneti ama sigara içmek yasak. Andorra küçük bir ülke olduğu için haliyle tarım alanları da oldukça küçük. Ülkenin çiftçileri bu sınırlı tarım alanının büyük bir bölümünü tütün ekmek için kullanıyorlar. Gerçekten de ülkeyi gezerken olur olmadık yerlerde tütün bahçeleri görürsünüz. Hem üretim merkezi olması hem de vergi durumu nedeniyle ülkede sigara fiyatları komşularına göre çok ucuz. Fakat ilginç bir şekilde Andorra 2014 yılında dünyanın en sıkı sigara yasaklarından birini kabul etti. Yani gelin buradan sigara alın ama gidin kendinizi başka yerde zehirleyin diyorlar. Ülkede yüksekliğe bağlı olarak dağ, karasal ve okyanus iklimler hakim. Yüksek ülkede ortalama olarak kışın karlı, nem oranı düşük ve yazın serin. En çok yağmur Mayıs, Haziran, Ağustos aylarında yağıyor. Coğrafyanın çeşitliliği, vadilerin farklı yönlerde olmaları ve düzensiz iniş çıkışlar, Andorra iklimini yüksek dağ ikliminin tamamen hakim olmasını önleyen çeşitli mikro iklimler oluşturuyor. En düşük ve en yüksek noktalar arasındaki büyük farklara Akdeniz ikliminin de etkisinin eklenmesiyle Pirenelere özgü bir Andorra iklimi oluşuyor. Andorra'nın yaklaşık %10'u UNESCO Dünya Mirası'dır. Avrupa'da bir ülke olacak da UNESCO Dünya Mirası olmayacak. Hiç olur mu? Elbette minnacık bir ülke olan Andorra'da bir UNESCO Dünya Mirası bulunuyor. Ülkedeki Madriu Perafita Claror Vadisi 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası alanı olarak kabul edildi. İlginç olan bu vadi Andorra'nın en büyük doğal parkıdır ve ülkenin %9'unu kaplamaktadır. Burada ne var derseniz buzullar, kayalar, ağaçlar, yeşil otlar var. Andorra minicik bir ülke olmasına rağmen 7 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Başkenti Andorra la Vella 1023 rakımıyla Avrupa'nın en yüksek başkentidir. Andorra la Vella'da yaklaşık 22.000 kişi yaşamaktadır. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna mesafe 40 kilometredir ve toplam karayolu uzunluğu ise 320 kilometredir. Bu sebeple ülkede havalimanı veya raylı sistem yoktur. Buraya gelmek istiyorsanız önce Barcelona'ya uçakla seyahat etmelisiniz. Ardından 180 kilometrelik bir yolculuk sizi bekliyor olacak. Kısa gibi görünüyor olsa da dağlık yollar sayesinde 4 saate yakın bir sürede ancak ülkeye varabilirsiniz. Andorra ülkemize vize uygulaması yapmıyor fakat ülkeye direkt giriş olmadığı için bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Andorra'da polis teşkilatı çok gelişmiştir. Ancak onlara çok bir iş düşmüyor. Çünkü ülkede suç oranı yok denecek kadar az. Bu nedenle Andorra dünyanın en güvenli ülkeleri arasında sayılmakta. Neden olmasın ki? Andorra resmi olarak 1000 yıldır hiçbir savaşa katılmadı. Bir ara Fransa tarafından işgal edilse de bu durum çok kısa sürdü. 1993 yılında Birleşmiş Milletler'e katılınca da güvenlik en üst düzeye geldi. Derler ki ülkede bir bankın üzerine çantanızı bıraksanız ertesi gün gelip oradan alabilirsiniz. Dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip 8. ülkesi olması, bol turist nedeniyle ekonomik sıkıntı çekmemesi ve yöneticilerini başka ülkeye seçtirecek kadar rahat olmaları da bu güvenliğin nedenini az çok anlamamızı sağlıyor. Videonun başında bahsettiğim gibi bu ülkenin bir ordusu yok. Gerekli durumda ülkenin askeri yönden korunması İspanya ve Fransa tarafından sağlanıyor. Fakat basit bir savunma sistemi olarak her evin en büyük erkeğinin bir adet ruhsatlı silahı bulunmak zorundadır. Ayrıca ülkede yaşanacak herhangi bir doğal afette ülkedeki tüm erkeklerin yardım ve hizmet etme zorunluluğu vardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Andorra Almanya'ya savaş ilan eden ülkeler arasında yer almıştır. Fakat ülkenin bir ordusu olmadığı için iki ülke arasında çatışma yaşanmamıştır.
Savaştan sonra imzalanan Versay Anlaşması'na çağrılmadıkları için her iki ülke 1958 yılına kadar resmi olarak savaş halinde kalmışlardı. Geç de olsa fark edilen bu hata 1958 yılında düzeltilmiştir. Ülkede 3 farklı eğitim sistemi mevcuttur. Vatandaşlar Fransa, İspanya ya da Andorra eğitim sistemlerinden birini tercih etmekte özgürdür. Eğitim 16 yaşına kadar zorunludur ve sadece bir adet üniversiteye sahiptir. Ülkedeki tek üniversite olan Universitat d'Andorra 1997'de kurulan bir devlet üniversitesi. Hemşirelik, bilgisayar bilimi, işletme ve eğitim bilimler bölümlerinde yüksek öğretim veriyor. Hemşirelik ve bilgisayar bilimi ana bilim dallarında yüksek lisans, sadece bilgisayar bilimi alanında doktora yapılabiliyor. 3 sistemli eğitimde 3300 öğrenci Fransız, 3100 öğrenci İspanyol, 10.825 öğrenci Andorralı eğitim alıyor. Derslerin çoğu devam ettikleri sisteme göre Fransızca, İspanyolca ve Katalanca. Tüm okullar ülke yönetimince kurulup destekleniyor ama Fransız ve İspanyol okullarındaki öğretmenlerin maaşlarını Fransa ve İspanya ödüyor. Ülkenin %30'u ulusal park statüsündedir. 300 günden fazla güneş almasına rağmen kış aylarında yoğun kar yağışı vardır. Bu sebeple ülkede kayak turizmi çok gelişmiştir. Toplam pist uzunluğu 300 kilometreden fazladır. Gran Valinara ve Baynord ülkenin en gözde kayak alanlarıdır. Ülkede sağlık hizmetleri ücretsiz karşılanmaktadır. Temiz doğası ve yoğun olmayan nüfusu sayesinde ülkedeki yaşam süresi ortalamanın üstündedir. Andorra'da genellikle domuz etli ürünler daha fazla tüketilir. Deniz olmamasına rağmen deniz mahsullerinin tüketimi de fazladır. Fakat en meşhuru ise salyangozdur. Yanı başındaki Fransa'da olduğu gibi burada da salyangoz bolca tüketilmektedir. Bu arada Fransa ülke belgeseline kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Andorra'nın geleneksel yemekleri arasında trinchat ve cunillo gibi lezzetler öne çıkmaktadır. Trinchat, lahana, patates ve domuz etiyle yapılan bir yemek, cunillo ise yerel mantarlarla yapılan bir çorba. Yemek için birçok seçenek var ancak restoranların çalışma saatlerine bakıp gitmelisiniz. Çünkü bu ülkede saat 10'dan sonra açık bir dükkan bulmanız mümkün değil. Ayrıca ülke genelinde çok fazla gece kulübü gibi eğlence mekanına rastlanmıyor. Daha çok kafe, restoran ve bar bulunuyor. Ülke genelinde baskın olan din tahmin edebileceğiniz gibi Hristiyanlık. Hristiyan Katolikler nüfusun yaklaşık olarak %90 gibi büyük bir oranını oluşturuyor. İkinci din ise nüfusun yaklaşık 0.8'ini oluşturan İslam dini. Bunun yanı sıra Yahudilik, Hinduizm ve Budizm gibi dinlere rastlanıyor. Ülkenin anayasasında din ve ibadet özgürlüğü olduğu açık bir şekilde yer veriliyor. Anayasa halkı birlikte barış içinde yaşaması için dini hoşgörüye davet ediyor. Tüm bu etmenlerin yanı sıra Andorra'nın müziğinde çok net bir şekilde Katalan ezgilerine rastlanıyor. Mimarisi ise Antik Roma İmparatorluğu'nun etkisi altında. Ayrıca her yıl 8 Eylül'de ülke kültüründe önemli bir yere sahip olan National Day isimli milli bayram düzenleniyor. Ülkeye gelen turistler bu bayramda Andorra kültürünü yakından tanıma fırsatı bulabiliyorlar. Doğa harikaları ve tarihi yapılarıyla Andorra, gezilecek yerler açısından oldukça zengin. Küçük yüz ölçümüne rağmen Andorra, ziyaretçilerin keşfetmesi için çok sayıda önemli cazibe merkezine sahip. Başkent Andorra la Vella etkileyici ortaçağ kiliseleri koleksiyonuyla büyük saygı görüyor. Sakin ortamı, misafirperver halkı ve nefes kesen manzaralarıyla Andorra günübirlik gezmek için uygun ülkelerden birisi. Sizlerle Andorra'nın birkaç önemli yapısını paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Casa de Laval. Andorra'daki tarihi bir ev olan Casa de Laval, ülkedeki önemli gezi adreslerinden biridir. Andorra Genel Konseyi'nin merkezi olan bu yapı, 1580 yılında Basket ailesi tarafından savunma kulesi ve malikanesi olarak inşa edilmiştir. Kule bahçesinde Francesc Villadomat'ın Landanse heykeli vardır. Burada arka planda muhteşem vadi manzarasıyla harika fotoğraflar çekinebilirsiniz. San Esteve Kilisesi. Andorra'nın kültürel miras listesinde yer alan bu kilise tahminen 11 ya da 12. yüzyılda yapılıyor. Roma dönemine ait bu kilisenin restorasyonu 1940'da mimar Josep Puig tarafından gerçekleştiriliyor. Günümüze kadar orijinalliğini bozmadan gelebilmiş, nadir Roma dönemi kiliselerinden biri olma özelliğini taşıyan San Esteve,
Duvarları üzerinde taşıdığı bazı freskler bugün Katalonya Ulusal Sanat Müzesi'ndedir. Ayrıca kilisenin içerisinde 18. yüzyıldan kalma barok dönem tabloları kesinlikle görmeye değerdir. Burada bulunan bir başka önemli yapı da La Margineda Köprüsü. La Margineda Köprüsü, Prenslik'te bulunan en büyük ve en ince ortaçağ köprüsü olma özelliğini taşır. 33 metre uzunluğunda ve en yüksek yeri 9,20 metreye erişmektedir. Duvarları, üzerinden geçtiği Valira Nehri'nin dibinden çıkan Balirenkes taşı ya da bugün bildiğimiz ismiyle granit taşından yapılmıştır. Köprünün kemer taşları, köprünün hafif olması için sünger taşından döşenmiştir. Santa Coloma Kilisesi. La Seu d'Urgell Katedrali tarafından da kutsanmış olan Santa Coloma Kilisesi, mimari olarak erken Roma dönemine ait bir yapıdır. Barok esintiler bulunduran bu kilise tahminen 12. yüzyılda yapılmış. Çan Kulesi'nin boyu 18 metre ve tüm kilise kule de dahil olmak üzere Ponza taşından yapılmış. Kilisenin belki de en önemli özelliği içerisinde bulunan freskler. Bir kısmı 1930'da Berlin'deki Parisian Cultural Heritage Foundation Müzesi'nde bulunsa da kilisenin içerisinde bazı freskler korunmuş durumda. Küçük bir ülke olmasına rağmen gerçek bir turizm cenneti olan Andorra hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz sıra dışı bilgilerden bahsettik. Böyle ülkeleri tanıdıkça insan dünyanın ne kadar garip bir yer olduğuna bir kez daha hayret ediyor. Eğer imkanınız olsa burayı gezmek ister miydiniz? Ya da daha önce bu küçük ülkeye gittiniz mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta en fakir Türk devleti Kırgızistan'ı ve onların ilginç geleneklerini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.